Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı veya çay sofralarınız için kolayca yapabileceğiniz çok lezzetli domatesli, soğanlı, zeytinli çörek tarifimi paylaşmak istiyorum. 250 mililitrelik bardak ile yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 1 paket instant maya, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı susam, 1 çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1-2 diş rendelenmiş sarımsak ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra yine aynı bardakla öncelikle 2 su bardağı un ekledim üzerine. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip ununu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 4 su bardağından yaklaşık 2 parmak eksik un ekledim. Siz de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuz toparlandıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ekleyelim. Bu aşamada hamur toparlandıktan sonra siz tezgahın üzerine alıp yağını tezgahın üzerinde güzelce yoğurarak karıştırabilirsiniz. Yağ tamamen hamura karışana dek iyice yoğuralım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı, hafifçe ele yapışan bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatalım. Yaklaşık yarım saat kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Bakın hamurumuz 2 misline çıktı. Üzerine hafifçe un serperek tezgahın üzerine çıkaralım. Bir tane büyük beze haline getirelim ve tezgaha biraz un serperek merdane ile dikdörtgen bir şekilde açalım. Yuvarlak tepsiye de yapabilirsiniz. Yuvarlak açarsınız o zaman. Ben fırın tepsisi kullanacağım için dikdörtgen şekilde açtım. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize hamuru alalım. Üzerini bir mutfak beziyle örtüp 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakalım bu şekilde. Bakın hamurumuz kabardı. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı ben zeytinyağı ve sıvı yağını karıştırdım. Hamurun üzerine dökelim. İsterseniz sadece zeytinyağı veya sevmiyorsanız sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde öncelikle yağımızı yayalım. Daha sonra bakın videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla üzerine bastıralım. Hem yağ içine çekiyor. Çöreğimiz piştiğinde hem daha lezzetli hem de daha çıtır çıtır olacak bu şekilde yaptığımız için. Daha sonra üzerine 2 adet orta boy soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Ve üzerine her tarafına gelecek şekilde yayalım. Soğan o kadar güzel bir lezzet veriyor ki kesinlikle tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. Piştiğinde hiç kokusu falan kalmıyor ve çok lezzetli oluyor. Daha sonra üzerine elimizle hafifçe bastırarak hamurun içerisine batmasını sağlayalım. Ve 1 kase kadar kırmızı biberli yeşil zeytinlerimizi ortadan 2'ye bölelim ve onu da her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Ben yaklaşık 150 gram kadar zeytin kullandım. Yine zeytinlerimizi de elimizle bastırarak hamurun içerisine batmasını sağlayalım. Ve üzerine 12 adet çeri domatesi ortadan 2'ye keserek yine üzerine yerleştiriyorum. İsterseniz normal domates dilimleri de kullanabilirsiniz. Yine hamurun içine batması için üzerine bastıralım hafifçe. Üzerine biraz tuz ve biraz da kekik serpiştirelim. Ve 225 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında yaklaşık yarım saat kadar çöreğimizin üzeri kızarana dek pişirelim. Ve benim çöreğim yaklaşık 30-35 dakika kadar sürdü pişmesi. Üzerini bir mutfak beziyle örtüp 5-10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra makas veya bıçakla dilimler halinde keselim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, harika lezzetli bir çörek oldu. Sizler de farklı tarifler denemeyi seviyorsanız bu çöreği mutlaka tavsiye ederim.
Kanalıma abone değilseniz abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.